Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tığ işi bere çalışması yapmak istiyorum. Ama öncelikle videolara yazdığınız güzel yorumlar için hepinize teşekkür ederim. Beremizi şöyle düz renk bant kısmını düz renk, üst kısmını da ebrulu ipten yapacağım. Tığ numaram da 4. Şimdi bant kısmını yapmak için yanına doğru şöyle ince uzun bir bant yapacağız. Şöyle ipimi çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu zincirinizi, bantınızı ne kadar istiyorsanız, ne kadar kalınlıkta istiyorsanız o kadar zincir çekiyorsunuz. Ondan sonra da bir iki tane de fazladan dönüş için zincir geri dönüyorum. 1 2 3 11 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu geri dönüşlerde şu aralara batmayacağız. Şuradaki tepedeki zincirlerin arkasındaki çubuğa. Bütün bu çubuklardan alarak yine 11 tane sık iğnemizi yapacağız. Sonuna geldiğimiz zaman şu kenardaki ilmeği alıyorum, çıkıyorum ve bir zincir. Tekrar geri dönüyorum. Arkada da önde de hep şu tepelerdeki zincirlerin arkasındaki ilmeği alacağız. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Evet, bu şekilde bantımızı ne kadar uzunlukta istiyorsak, yani bunu
tam sayı vermeyeceğim. Çünkü kafanıza yapacağınız baş ölçüsüne göre ölçeceğiz ve yapacağız. Çocuklarda istiyorsanız daha dar, mesela 8 tane sık iğneden yapabilirsiniz. Şimdi onun bir müddet böylece devam edin. Ben bant kısmını ördüm. Yaklaşık şöyle 45 santim kadar bantımızı ördüm. Şimdi birleştirmesini yapalım. Şöyle iki ucunu birbirine getiriyorum. Şurada bir zincir. Bir zincirimi çektim. Şu alttakinin hemen kenarındaki boşluğa girdim ve birleştirdim. Şimdi yine ikinci ilmekten alıyorum. Karşısındaki boşluğa giriyorum. Evet, birleştirmemizi de yaptık. Bir zincir çekiyorum. Şu tepelere artırmalarımızı yapacağız. 10 ilmekte bir artırma yapmamız gerekiyor. Şimdi sık iğnemi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi 10. ilmeğimize çift batıyorum. Tekrar 10 tane. Dokuz. 10. ilmeğime aynı yere bir kere daha batıyorum. Bu şekilde bütün sıramızı dolaşıyoruz. Evet, başlama yerimize geldik. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin içine girdim ve diğer ipimi alıyorum. Şimdi bir tane zincir çektim. Hiç tığıma dolamadan bir. Şimdi doluyorum. Bir kere daha batıyorum.
4 tane tığımda ilmek oldu. Onun 3 tanesini alıyorum. Bir tanesini daha sonra. Arada bir zincir. Tekrar dolamadan bir tane çıkardım. Tığıma doluyorum. Önce üçünü, sonra ikisini. Bir zincir. Bir tane çıkardım. Doluyorum. Bir tane daha çıkardım. Şu üçünü birden alıyorum. Sonra diğer ikisini. Ve arada bir zincir. Bu sırayı komple böyle dolanıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna geldik. Bitiriyorum. Bitirirken zincir çekmiyorum birleştirme yerinde. Hemen ilk yaptığım boşluğa giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir tane yapacağız. Şimdi onun için şöyle bir geriden bir kere aldım. Tığıma doluyorum. Boşluğa yapıyorum. Bir zincir. Bundan sonrakilerde bakın şu arada dolgunun yanında bir tane boşluk var. Önce oraya giriyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa. Dolgunun yanındaki boşluğa girdim. Tığıma doluyorum. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde dolaşıyoruz. Üçüncü sıranın başlangıcını da göstereyim tekrar. Böyle devam ediyoruz. Şu boşluğa giriyorum. Birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma dolamadan hemen bir doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Önce üçünü, sonra ikisini. Şapkamız bitene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Önce şuradaki boşluğa tığıma doluyorum. Sonra yanındaki boşluğa.
Şu ipimizi de keselim. Bakın bu şekilde. Evet, böyle ne kadar uzunlukta istiyorsak devam edeceğiz. Şapkamı ben santim olarak vereyim. Şöyle 25 santim kadar ördüm. Şimdi azaltmasına başlayacağız. Ama önce azaltmasına başlamadan önce bir sıra şurası tam birleştiğimiz yer. Bakın şuraya birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Bütün deliklerden, örnek yaptığımız yerlerden yani sık iğne olarak dolaşıyorum. Evet, bütün etrafını sık iğne olarak dolaşalım. Sıranın sonuna geldik. Şöyle ekliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sıramızda da bir, iki tane sık iğne yapıyoruz. Üçüncüyü ve dördüncüyü beraber alacağız. Bir, iki, yanındaki 3 ve 4'ü beraber. Bu sıramızda böyle tamamlıyoruz arkadaşlar. 2 tane sık iğne 3 ve 4'ü birlikte alıyoruz. Ve sıranın sonuna geldik. Yine şurada birleştirme yapıyoruz. Bu sırada artık bundan sonraki sıralarda hep aynı işlem. 1, 2 tane sık iğne, 3 ve 4'ü çift alıyoruz. 1, 2, 3 ve dördüncü sık iğnemizi çift. Evet, bir sıra komple sık iğne gittik. İkinci sırada 2 sık iğne 3 ve 4'ü birlikte aldık. Bu da ikinci azaltmamız. Birkaç sıra aynı şekilde hep 2 tane sık iğne bir tane çift. 2 tane sık iğne bir tanesi yani 2 taneyi birlikte alarak azaltma yapıyoruz. Şimdi ikinci sıradayız. Birkaç sıra böyle devam edelim. Bir iki sıra yaptık. Bu üçüncü sıramız. Yine aynı işlemi devam ediyorum. Şapkamızın şurası bayağı azalana kadar şimdi 2. Bu sıra üçüncü sıramız. Bir 3 sıra daha aynı şekilde azaltma yapmamız gerekiyor. Bakın şuraya
birleştirdim. 1 2 azaltıyorum. Evet, bu üçüncü sıramız. Bir 3 sıra daha yapalım. Darlığına bakalım tepemiz. Şu ilk sık iğne sıramız 1 2 3 4 5 6 sıra azaltma yaptım. Şimdi bakın tepemizde şöyle şu şekilde geldi. Artık bitiriyorum. O tepedeki ipimi iğneme geçirdim. Şu boşlukların hepsinden alıyorum. Evet, ilk aldığımız yere geldik. Şimdi iğnemi geçirdim arkaya. Bakın tepesini büzdürdüm ve burayı sıkıca dikeceğim. Şu iplerini de saklayalım. Şöyle hatta birbirine bağlayabiliriz. Payımız var. Evet, şapkamız bitti arkadaşlar. İsteyen şimdi bu şapkayı ben şöyle pompomumu göstereyim. Bu pompomlar ilk aldığınızda yapışık olabilir. Şöyle elinizle düzeltirseniz kabarıyor. İstiyorsanız buraya bir tane de pompom dikebilirsiniz. Evet, yapacak arkadaşlara kolay gelsin.